tekrardan güçlü bir ülke olacaksak, yani güçlü Müslüman olacaksak, böyle devam edeceksek yeniden Osmanlı'yı kurmamız lazım. Yeniden tek bir sancak altında toplanmamız lazım. İsmim Halid Osman, Sudanlıyım, 22 yaşındayım. Babam asker, annem ev hanımı. 5 kardeşiz biz. Ben ailenin en küçük çocuğuyum. İlk eğitimimi Şendi şehrinde tamamladım. Ben Şendi'de doğdum, büyüdüm. Onun ardından Hartum'a gittim üniversite okumak için. 2016 yılın sonunda geldim. Hemen hemen bir sene kaldım. Türkçemi geliştirip Sudan'a döndüm. Sudan'a döndüğümde bana böyle küçük bir görev verdiler vakıfta. Aynı zamanda bana aylık bir maaş veriliyordu. Onunla geçiniyordum. Durumlarım düzeldi elhamdülillah. Okulumu devam ettim. 1-2 sene geçtikten sonra tekrar şimdi Türkiye'ye gelmem oldu. Şu an farklı bir program için geldim. Sosyal Girişimcilik Akademisi'ne geldim. Aynı vakfa bağlı. Yoğun bir program ama çok güzel bir program. İnşallah o program bittiğinde gelişmiş bir Halit olacağım inşallah. Sudan'da şu an durumlar iyi düzeliyor yani. Yavaş yavaş düzeliyor. Sudan'da imkanlar çok. Altın var, petrol var, topraklar verimli. Bunu herkes biliyor ama maalesef bu imkanlara rağmen Sudan hala fakir, hala yoksulluk çeken bir ülke. 6 Nisan'da bir devrim oldu ya da başladı. 11 Nisan'da gerçekleşti. Bunun öncesinde 2018 Aralık ayında başlamış olaylar. 4 ay devam ettikten sonra halk tamamen meydana inmiş ve artık geri dönüm yok. Karar almışlar. Artık biz bu sistemi devireceğiz. Ömer Beşir'i istemiyoruz. Ömer Beşir devletten çekilecek, yönetimden çekilecek. Biz istediğimizi yerleştireceğiz, istediğimiz başkan olacak diye halk meydana inmiş. Ömer Beşir tabiri caizse diktatör bir adam. Bunu herkes bilmiyor. Sadece Sudan'daki yaşayanlar iyi bilir. Dünya Ömer Beşir'e İhvan Müslümin'den bir kişi olarak bakıyor. Ama öyle değil. Yani evet, onların gelişleri öyleydi. Biz İhvan Müslümin'deniz dediler halka. İkna ettiler. Ama birkaç sene geçtikten sonra yaptıkları zulümler onun tam tersini ispatlıyordu. Diyorsun ki ben İhvan Müslüman'danım ama senin yaptığın şeyler Müslüman yapmaz yani. Darfur'daki kardeşlerimizi öldürmüşler. Güney Sudan'daki kardeşlerimizi katletmişler din bahanesiyle. Geriye baktığımızda bu insani bir şeydi yani. İnsan bunu yapmaz, bırak yani Müslüman diyorsun. Bir de para çalmalar vardı, altın kaçırmalar vardı. Sudan'da halk ekmek kuyruğunda yaşam mücadelesi yaşarken devletin yönetimindekiler o altınları kaçırıp Arap ülkelerine sevk ediyorlar. Müslüman ülkelerinde şu an batıya karşı çıkan hiçbir lider yok, Türkiye hariç. Bunun sebebi Müslüman ülkelerindeki başkanlar batı tarafından seçilip yerleşiliyor ve batının istediğini yapıyor. Baktığımız zaman Müslüman ülkelerindeki başkanlar halk için değil, batı için çalışıyor. İslami yaşasak, Kur'an-ı Kerim ve sünneti iyi sarılsak biz güçlüyüz aslında. Son zamanlarda yani Osmanlı Devleti'nden sonra bunu iyi bir şekilde yapmıyoruz. Batıya doğru yöneldik. Belki farkında değiliz ama Batı bizi yönetiyor. Çevremize bakarsak resmen Müslüman medeniyeti şu an eriyip gidiyor. Ben şöyle düşünüyorum yani tekrardan güçlü bir ülke olacaksak, yani güçlü Müslüman olacaksak, böyle devam edeceksek yeniden Osmanlı'yı kurmamız lazım. Yeniden tek bir sancak altında toplanmamız lazım. Bu da illaki hepimiz bir ülke olmamıza gerek yok. Ayrı ülkeler olarak birlik halinde hareket edebiliriz. Şu an Avrupa Birliği'ne bakalım. Yani onlar belki birbirleriyle düşman olabilirler ama İslam'a karşı birleşip bir oluyorlar ve güçlü oluyorlar. Niye biz bunu yapmıyoruz Müslüman olarak? Her ülke kendi derdinde olabilir fakat Batı'ya karşı biz bir olalım, birlik olalım. Onlar bizi hiçbir zaman yenemezler. Ama bizim Müslüman liderlerimiz maalesef Batı'yı sevindirmek peşinde. Halbuki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yani onlar senden hiç bir zaman razı olamazlar. Ta ki onlara tabi olasın. O yüzden dediğim gibi Kur'an'a, sünnete sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Kurtulmak istiyorsak.